280 yılında demir madenindeki barbarlar İllezra'nın adını andılar ve onun dönüşü hakkında söylentiler yayıldı. Mediah'taki kaos ortasında terk edilmiş demir madeninin etrafında yaşayan barbarlar ve kuzeybatı Mediah ormanlarının şiddetli sezek avcıları birlikte Altınova'ya sızdılar. Uzun süredir düzenli bir şehir olan Altınova, göz açıp kapayıncaya kadar kaos içine düştü. Mediah Tüccarlar Birliği ne gelenlerin karınlarını doyurma ne de onları geri gönderme kabiliyetine sahip değildi. Bu gruplarla rahatsızlık verici bir birlikteliği kabul etmeye zorlandı. TR Genci için realistik bağlamlar içeren ve oldukça tanıdık gelen bu bölümden sonra daha doğuya, Valencia topraklarına geçiyoruz. Gardaka, kehanetlerinden birini Kral Torme ile paylaştı ve yıkımı önceden haber verdi. Kral Torme Eilton'a gitti. Eilton şamanının halefi Marumin görevinden feragat etti. Valencia kralı Torme ile evlendi ve dağlık bölgeyi terk etti. Inwich, Eilton'un yeni şamanı oldu. Kral Torme, kehanetin gerçekleşmemesini sağlamak amacıyla elindeki altın anahtarı Marumin'e verdi. Kraliçe Marumin, Valencia'dan ayrıldı, memleketine döndü ve anahtarı eritip tütsülüğe dönüştürdü. Tütsülüğü Maslan'a emanet etti. Kısa süre sonra da vefat etti. Net tarihi belli olmamakla birlikte bu zaman dilimine yakın bir noktada Alyaelli kapısının bulunduğu kuzey bölgesi kapatıldı. Prens Kayal Nesser tarafından yönetilen Kabal adlı Valencia örgütü içindeki canavarlara karşı savaştı. Kayal emre itaatsizlik etti ve kaçtı. Kısa bir süre sonra tarikatın bir üyesi, Kabal rahipliğinin sözlerinin ardındaki gerçeği kendi başına bulmaya karar verdi ve Alyaelli'yi terk etti. Genç bir karanlık şövalye ferdi, Kamasilve'nin yanmış olduğunu gördüğü kabuslarla başa çıkmaya çalıştı. Kamagrana'ya erişim sağlayamadığı için Cenel kız kardeşlerini yaklaşan felaket hakkında uyaramayan genç kadın, bir grup ahibin teklifiyle karşılaştıktan sonra diğer karanlık şövalyelerle birlikte kara ruhların gücüne dalmaya karar verdi. Birçok denemenin ardından kara ruhların gücünü manipüle etmek ve amplifiye etmek için tasarlanmış bir prototip silah tamamlandı. Ancak güç arayışındaki genç kız evini yok eden bir patlamaya sebep oldu. Jordain Dukas, Hydel'ın büyük kahyası olarak atandı. Antik kalıntılara ve kara taşlara ilgi duyan Jordain, Okuyilla'nın gözünün sömürge haline getirilmesi ve Hydel'ın bu çabaya katılması için eski Ay klanı ile bir anlaşma imzaladı. Lord Crucio ve Jordain, Hyddle Kalesi'ni yeniden inşa etmek için köylülerden vergi toplamaya başladı ve Calpheon'dan bağımsızlık kazanma planları için Mediah'tan paralı askerlerden oluşan bir orduyu gizlice askere aldı. ...281 yılında Calpheon sakinleri krallığın sert otoritesi karşısında sessiz kalmadı. Calpheon kralı Gaiserik zehirlenerek öldürüldü. Calpheon'daki her kesimi temsil edecek vekiller seçilerek parlamento oluşturuldu. ...282 yılında Kral Tormenesser öldü. En büyük oğlu Shazad Nesser, Valencia'nın 6. kralı olarak taç giydi. Üvey kardeşi 2. Prens Barham Nesser, 1. prens oldu ve ordunun başına getirildi. Hayal, Kral Shazad tarafından Plaku'da ömür boyu hapse mahkum edildi. Ancak kompleksin içinde gizemli bir patlama meydana geldikten sonra kaçtı. 283 yılında
Al-Rundi tarafından organize edilen bir köylü isyanı patlak verdi. Aynı zamanda ülke genelindeki haydutların sayısı da arttı. Braki liderliğindeki en büyük haydut gruplarından biri, tarafsız bölgedeki artık terk edilmiş Bredi Kalesi'nin kontrolünü ele geçirdi. Daha sonra Kırmızı Orklar tarafından oradan kovuldular ve sonunda tarafsız bölgenin kuzeyindeki bir tepede kendi operasyon üslerini inşa ettiler. Kızıl Orklar, Demi Nehri'nin güneyindeki tarafsız bölgenin tamamını işgal ettiler. Kamasilva topraklarında rahibeler, Kamasilva ağacını uyandırmak için enerji toplamak üzere dış dünyaya gönderildi. Bunların arasında bir elf azizi olan Heraven, gürleyen toprağın güneyindeki Kamasilva tapınağının başına geçti. Tapınak, Mediyah'ın toprağına nüfuz eden karanlığın kökünü kazımaya çalışmak için kurulmuştu. Kraliyet ailesi, ünlü General Gahaz Tuval'i gizli bir vazifeyle görevlendirdi. General, görevin ardındaki gerçeği öğrendikten sonra yapmayı reddetti ve kaçtı. Göreve itaatsizlikten hain olarak damgalandı. Daha sonra kendi adını taşıyan bir haydut örgütü kurdu. Schultz muhafızları Mediyah'a dönerek Schultz'u canlandırmaya bir adım daha yaklaştı. Kum tanesi pazarı Gahaz haydutlarının kontrolü altına girdi. 1. Prens Barhan Nesser liderliğindeki Katan ordusu bölgeye sevk edildi, onları kasabadan kovdu. Haydutlar kuzey kanyonlarındaki Yalt kanyonuna yerleşti. Oraya vardıklarında Garzar ve onun soyuyla bir anlaşma yaptılar. Sürgündeki bilge Danuman, Yalt kanyonundaki inlerinde Gahaz haydutlarıyla birlikte yaşarken öldü. Akman kabilesi üyeleri krallık vatandaşları tarafından çölde görülmeye başladı. Halk arasında kral hanedanı ile kabile arasındaki buzların eridiği ve Akmanların krallıktan işbirliği daveti aldığı dedikoduları duyuluyordu. Francesca Sirik ya da klonlarından biri, ölülerin kralı Aksia'nın sunağını aramak için Illezra ile birlikte seyahat ederken görüldü. Kızarka'nın takipçileri Run şehrini ve Çağrı Tapınağı'nı yağmaladı ve işgal etti. 284 yılında Prens Manmehan Nesser, çöldeki yüksek saflıkta kara taşları çıkarmak için bir sondaj makinesi icat etti ve bu süreçte Kutsal Vaha, Zaman Vahası ve Hayal Vahası adında 3 vaha keşfetti. Kurak toprakların sınırından gelen bir ahip çetesi, Lamo Vadisi'nin altında bulunan Duzak Tüneli'nden faydalanarak Lemoria Muhafız Karakolu'na saldırdı. Lemoria muhafızları o gün Lamo Vadisi'ndeki savaşta üyelerinin yarısını kaybettiler ve ahip olduğuna inandıkları kişilerin ilerleyişini engellemek için tüneli kapattılar. Deyyan, taktığı kolyenin etkisi altında tutsak bir şekilde Eilton'u ziyaret etti ve Oğuk Hapı Araştırma Tesisine erişim elde etti. Bu aşamaya kadar izleme nezaketi gösterdiysen teşekkür ederim. Kendine çok iyi bakıyorsun.